Low Budget Talks'tan herkese merhaba. Ben Günay. Ben de Güneş. Bugün beklediğimizden çok daha komik bir film izledik ve konuşalım istedik. Filmin adı Deep Cover. Yani Gizli Görev Türkçe ismiyle. IMDb'de nedense puanı yani çok beklediğimin altında görünüyor. Sen ne düşünüyorsun? Biz şu an çok yeni yani yayınlandığına... Yayını da çok yeni gerçi. Evet, yayınlanmasına çok yakın bir zamanda izlediğimiz için çok fazla oy almış durumda değil, puan almış durumda değil. Şu an 7 civarında gidiyor. Ama bence çok daha iyi bir puana ulaşacaktır. Ya gülmekten karnım ağrıdı. Özene bezene yapmışlar filmi. Çok iyiydi ya. İlk görüşlerini alayım senin ya bu arada. Tam bir İngiliz filmi. Neydi o İngiliz yönetmen? Guy Ritchie. Guy Ritchie'nin Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch, Aynen. Mean Machine. Hani bu filmlerden haz aldıysanız bu filmden zevk almamanız mümkün değil. Ya aynen. Komedi dozu onlardan bir tık yukarıda, aksiyonu bir tık aşağıda. Böyle çok güzel, ortaya güzel yapılmış bir İngiliz komedisi. Aynen yani tabii biz Guy Ritchie örneğini verdik ama hani mantıken Guy Ritchie'nin çekimleri falan çok farklı. Çok farklı, öyle değil. Öyle bir şey değil. Bu abi bunu izlerken gülüyorsun ya. Yani her sahnede güldüm ya. Böyle bir şey yok yani. Ağzım ayrıldı. Mola verdik yani diyorum. Durdur şunu. Midem tıkandı gülmekten yani orada. Oyuncu seçimleri de çok iyi. Şimdi ana üçlüyü gördük tabii posterde ama ben yan rollere bilmemlere hiç bakmamıştım. Abi ya kafadan Şamben geldi önce. Evet, yan rollerde çok iyi seçimler var ama ana üçlüden de ben çok memnun kaldım. Yani beklenmedik bir kimya ortaya çıkarmışlar. Bu üçlü dediğimizde yani Bryce Dallas Howard var. Aynen. Orlando Bloom var ve Nick Mohammed var. Nick Mohammed'i de bu futbol dizisi vardı. Neydi Ted Lasso. ismi? Ted Lasso'dan biliyoruz. O da talihsiz bir son sezon geçirdi ama onun dışında çok başarılı bir film. Yani Ted Lasso'daki onda da böyle duru saf bir komedi var. Aynen. Yani kendi oluyormuş gibi ve çok saf bir komedi. O var. Bryce Dallas Howard'ı işte Jurassic World yeni Jurassic Park filmlerinden diyelim. Oradan biliyorsunuz. Biliyorsunuz olabilir. Kadın yani kızıl oradaki. Saçlı. Orlando Bloom'u zaten anlatmaya gerek yok. Aslında o ablamızı daha önceki bir işten biliyorsunuz. Ya Spider-Man 3'teydi sanırım değil mi? Hayır. Gençliğimiz onu Twilight'tan biliyordur. Yani Spider-Man 3'ten çok kimsenin hatırlayacağını düşünmüyorum. Spider-Man 3 nedense çok sevilen bir film değildir. Evet, o serinin... Yani en zayıf filmi gerçi. Çok hatırlanmaz. Ben her ne kadar böyle sahne hatırlasam da o filmi. Bence insanlarımız daha çok onu Twilight'taki Victoria karakteriyle hatırlayacaktır. Aynen. Evet, seni bunu hatırlıyor olman da artı. Of course. Yani evet, bir sinema ve izlenecek bir çöplük varsa bir sinefil gibi her boku izlediğim için aklımda her şey var. Yan roller de çok iyi. Demin sen söyledin zaten. Şamben var. Paddy var. Paddy Considine var. Paddy Considine var ya. House of the Dragon'da hani Viserio'yu oynuyor. Evet, kral. Abi inanılmaz bir oldu. O adam mesela Globe'unu çaldılar o adamın. Evet, onu çaldılar. Globe'unu çaldılar. Yani net çaldılar. Onun ödüllerini çaldılar. Considine'in ödüllerini, yani Paddy'nin ödüllerini çaldılar. Ona bir şey demiyorum. Yani o dizideki en iyi şeydi. Net. O var. Yine Game of Thrones Sonya Mizuno var. Evet. White Worm. Yine House of the Dragon'dan White Worm oynayan kız. Var. Ve birçok filmden hatırlayabilirsiniz ama son dönemde John Wick serisinde otelin sahibi gibi, müdürü gibi hatırlayacağınız Ian McShane. John Wick'e hem yardım eden hem başına da bela açan daha sonra o adam var. Ian McShane var. Çok iyi bir kadro kurulmuş. Çok iyi yazılmış. Direkt insanları maceranın içine sokuyor. Son sahneye kadar maceradan çıkarmıyor. Buradan sonra konuşacağımız şeylerde arada spoiler kaçabilir. Bir şekilde verelim. Aynen konuyu konuşmayacağız tabii ama hani spoiler uyarımızı verelim. Buradan sonra dinleyeceğiniz şeyler minimal de olsa spoiler içerebilir. Ya bir sinema filminin yapabileceği en iyi giriş sahnelerinden birisiydi yani. İlk başta böyle lan yavaş mı gidecek falan diyorsun ama sonra roket hızıyla yükseliyor film. Mükemmeldi. Ya zaten uyarımızı verdik. Aynen. Bir soygun, kovalamaca sahnesiyle başlıyor. Motosikletli kovalamaca, işte silah atıyorlar. Polis memuru vuruluyor falan. Arabada işte şey oluyor. Oradan bu olaylar geçerken caddeden yukarıya doğru çıkıyor. Bir ofisin üst katında sosyalleşemeyen bir tech guy, IT teknisyeni Nick Mohammed o rolde. Onun yaşadığı böyle bir absürt sosyal olayla başlıyor. Kendini kötü hissediyor ve
yakınlardaki bir komedi kulübüne giriyor. Nasıl diyelim? Stand-up komedi diyebiliriz ama tam öyle değil. Doğaçlama komedi ya, sahneye çıkıp karşılıklı doğaçlama yapılan, bu Instagram'da falan arada önünüze düşmüştür. Doğaçlama sahneler çekilir işte. Matrix'i sahnesinde doğaçlama komedi yapıyorlar falan orada. Evet, oraya giriyor. Evet. Orada bir kadının öğretmenlik yaptığını görüyor 3-4 kişi. Yani nasıl sahnede ne yapmaları gerektiği, nasıl birbirlerini tamam. Onu izlerken hoşuna gidiyor. Kadın daha sen diyor derse mi gelmiştin? Çekiyor derse ve ders başlıyor. O sırada orada şey de var. Orlando Bloom da var. Orlando Bloom da wannabe actor. Hani olmak istiyor ama bir türlü olamıyor. Kendini çok büyük bir aktör gibi konumlandırıyor. Ya, gönderildiği rolleri 3 boy büyüğünü oynuyor sürekli böyle. Yani evet, nasıl diyeyim, Viagra reklamına giderken böyle bir role girmeye çalışıyor. Diyor ki adamlar arıyor, bize Daniel Day-Lewis çekti bu diyor. Hani, her rolün içinde bir karakter, bir arka hikaye yazmaya çalışıyor kendince. Çok büyük oynuyor böyle. Sean Penn giriyor devreye. Sean Penn'in radarına giriyorlar ve Sean Penn bu arkadaşları bir işte kullanmak için yanına çekiyor. Evet, Sean Penn geliyor, diyor ki ben diyor sizi, aslında kadına geliyor, öğretmene geliyor ve diyor ki size bir iş var. 200 sterlin alacaksınız iş başına. Küçük bir çete var. Bunlar el altından kaçak sigara satıyorlar. Siz de bunları oyunculukla, yani doğaçlama yaparak tuzağa düşüreceksiniz. Biz de yakalayacağız. Bu kadar. Ama tabii iş öyle bir kontrolden çıkıyor ki yani önünü alamıyorlar. Önünü alamıyorlar. O anda kaçak sigaradan bambaşka bir şeyin ticaretinin içinde buluyorlar kendilerini. Yasaklı maddeler mi dersin? Kaçak silah mı dersin? Yani ne ararsan. Adam diyor ki bizim 2 yılda giremediğimiz çetenin içine 2 günde girdiniz diyor. Ve ondan sonra ertesi gün o çetenin başındaki patronun karşısında buluyorlar kendilerini. Yani artık en dibe ulaşıyorlar. İşte Arnavut mafyasıyla diğerlerinin arasına giriyorlar. Ve bunu tamamen doğaçlama yaparak sahnede profesyonel şekilde doğru düzgün yapamadıkları şeyleri gerçek hayatta tehlikenin göbeğinin içinde yapmaya başlıyorlar. Ve bu bizi hiç durmayan, yani nasıl söyleyeyim, Nick Muhammed o komedi club'dan içeri girdiği andan itibaren aksiyon başlıyor ve bir daha durmuyor. Hani soluksuz macera derken gerçekten soluksuz kalıyorsunuz gülmekten çünkü. Evet, o çok ciddi şeyler de oluyor ama yani öyle oluyor ki tutamıyorsun kendini ya, çok ayrıntı komik gerçekten, kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Evet, daha fazla spoiler vermeyelim bence. Aynen, tadı kaçar çünkü. Tadı kaçar. Yani çok bile anlattık. Aynen. Yani bence izleyin. Yani spoiler uyarısından önce inşallah durup izlemişsinizdir. İzleyin, dönün, yani birlikte gülmüş olalım. Ya ben uzun süredir bu kadar hem film olarak iyi bir film hem de komedi olarak bu kadar iyi bir komedi izlememiştim ekranda. Ben tarz olarak Amerikan komedisi severim, izlerim ama ya daha çok İngiliz komedisi seviyorum. Coupling mesela. Yani evet, İngiliz komedisini daha çok sevdiğim için bu film bana hitap etti. Dediğim gibi böyle 20 yıl önceden Snatch'i falan hatırlayıp izlediyseniz bunda da aynı havayı biraz yakalarsınız. Orlando Bloom'u ben çok beğendim. Ya Orlando Bloom, sen hatta izlerken de söylemiştin. Hani ya çok underrated kalan gerçek bir karakter oyuncusu demiştin. Net bir şekilde burada da görüyoruz. Ya burada girdiği karakterden karaktere gidiyor herif burada. Ve dalga geçiyor kendiyle. Evet, kendisiyle de dalga geçiyor. Hani her şeyle dalga geçiyor. Bir yerde şey diyor ya, işte bir elfi canlandıracaksın ama bütün sezon böyle eline tabela veriyorlar ama yılbaşı elfi kostümü giydirmişler. Yani işte diyor, Robert De Niro olmadığımı anlamam lazım. Aynen. Bu arada filmde çok küçük espriler de var. İşte şey mesela, ben gerçek insanlar, gerçek çetecilerle mücadele edeceğimi düşünüyordum. 3 tane palyaço öyle değil derken orada tam ölüm kalım anında palyaço bir sanattır falan diyor. İşte bunları öldürecekler, 4 tane mermi sıkıyorlar. 2 mermi size diyor. Diğer 2 tanesi Nick Muhammed'e diyor. Hani aslında çok böyle silik bir tip ama ona 2 tane sıkmak zorunda kaldım falan. Hani çok küçük esprileri yakalarsanız filmden daha çok zevk alırsınız. Ya her anda, her cümlede bir, yani neredeyse bir espri var ve bunu kasmadan yapmışlar. Yani evet, kasmadan yapmışlar. Çok doğal. Çok doğal her şey. Evet, çok doğal yapmışlar. Ben dediğim gibi Orlando Bloom başta olmak üzere ben Bryce Dallas Howard'ı da beğenirim. İyi oyuncudur. Bu arada Amerikalı olan oyun. Yani üçünün içindeki Amerikalı o. Diğerleri tam Brit aksanı. Bu arada mesela Orlando Bloom aksandan aksana giriyor. Manchester'lı birini oynamaya başlıyor. Evet. Ve Manchester aksanına dönüyor falan. Sean Penn bu arada İskoç aksanını çok
fazlalaştı. Yani İskoç Aynen. zaten de hani biraz abartmış böyle. Herkesin farklı aksanlarda dinleyeceğiniz bir film. Burada abi çekinme ya, kendi aksanını kullan demişler burada. Olabilir o da olabilir. İlk defa gerçekten Kendi kendi aksanına aksanına yakın, en yakın olabilir. aksan dinledik yani bir filmde onda. Çok tecrübeli oyuncular var. Ama yönetmen o kadar tecrübeli değil. Yani 40 yaşlarında sanırım Tom Kingsley. Filmin 4 tane yazarı var. Yazarlar çok ilginç. Yani büyük çoğunluğu hep ikişer Evet. 4 yazar. İkisi birlikte hep çalışmış projelerde. Şöyle 2 yazar birlikte çalışmışlar. Mesela Jurassic World'u falan birlikte yazmışlar. Oradan Bryce Dallas Howard bağlantısı var. Diğer 2 yazarsa enteresan, hem yazıyorlar hem de bu filmde bir rolleri var. Evet, filmde polisleri oynayan ikili bunlar. Evet, 2 polis var. Yani gerçekten polis olan ikili. Sarışın ve işte sakallı arkadaş. O ikisi aynı zamanda filmin 4 yazarından ikisi. O adamlar da çok iyiydi bu arada. Evet, oyunculukları da çok iyi. Kesinlikle sırıtmadılar. Ya adamlar ya biz yazdık, biz aynı yaz lan demişler resmen. Evet, oyunculukları da çok iyiydi. Ben çok güldüm. Yani kovalamaca sahnesi çok iyiydi. Çok iyiydi. Ya bir sürü anlatmayayım. Spoiler olacak. Aynen, bir çok sürü spoiler sahne vereceğiz. var. Bir sürü güzel sahne göreceksiniz arka arkaya. Ya şu andan itibaren artık konuyu konuşmayı da bırakalım. Dediğim gibi son zamanlarda izlediğim net bir şekilde en iyi film. %100 tavsiye ediyorum. Yani kesinlikle izleyin. Kaçırmayın. Yani bu spoiler yemeden bu trene atlayın. Evet. Hiç pişman olmayacaksınız. Evet. Ben de tavsiye ettiğim güzel bir film oldu. Filme puanını alayım. Valla bence 8.5 var yani. 8.5-9 ya benden Var de öyle yani. 8.5 var. Bence Bir çok kere iyi. oyunculuklar iyi. Kadro seçimi çok iyi. Kadro seçimi çok iyi. Aralarda serpiştirdikleri oyuncular çok iyi. Yani yazarlar hem yazmışlar hem de güvenmişler ve aynı zamanda oynamışlar. Aksiyon komediyi çok iyi yapmış. Aksiyon komediyi çok iyi. Yönetmen yani demek ki çok iyi bir iş çıkarmış. Aksiyon komedi için evet yönetmen de iyi Yönetmen de çok iyi iş çıkarmış yani. Çünkü direction'ı iyi vermen gerekiyor böyle bir olayda. Evet, kaçırırsın. Kaçırırsın olayı yani. Suyu çıkar derler ya. Suyu çıkar, çıkmamış. Akıyor ya. Çok doğal. Her şey çok doğal kalmış. Çok iyi. Çok gülüyorsun ve gerçekten de bir macera var ortada. Ve bu maceranın da sonunu da bağlamışlar gerçekten. Ve böyle hani böyle çok saçma şekilde bağlanmıyor. Saçma sapan da bitmiyor. Saçma sapan bitmiyor. Yani güzel de yani bir finalle noktalıyor. Noktalamış. Ve ben ekleyebileceğim de daha fazla bir şey olursa bu sefer sizin seyir zevkinizi ve tadınızı kaçırmış olacağım. O yüzden ben duruyorum. Aynen. Hatta daha fazla spoiler verdiysek bence bu konuşmanın içinden onları keseriz. Öyle yayınlarız. Aynen, muhtemelen öyle yaparız. Buraya kadar da biz dinlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza beğeni bırakmayı ve yorumlarda da İzlemeden önce veya izledikten sonra fikirlerinizi ve görüşlerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.